Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan Almanya'daydı. Almanya'da mevkidaşıyla bir basın toplantısı gerçekleştirmişti. Bugün ilk olarak basın toplantısında iki Dışişleri Bakanı neler söyledi, hangi konular konuşuldu hep birlikte ona göz atacağız. Detaylar bir karşımıza gelsin. Hakan Fidan diyordu ki Almanya Avrupa'daki birinci ticari ortağımız, dünya genelinde en büyük ticari pazarımız. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde kriter bazı değerlendirmede herhangi bir sorun yok, olamaz da. Temel sorun an itibariyle sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Türkiye'nin SEF ile ilgili çalışmalardan, bu mekanizmalardan dışlanmaması Avrupa güvenliği açısından önemlidir. Güçlü temellere sahip Türk-Alman işbirliğini her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Son olarak da Gazze'de tekrar yıkıma, soykırıma dönülmemesi gerekiyor diyordu. Akabinde Almanya Dışişleri Bakanı Whitepol, o da yapmış olduğu açıklamalarında Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin çok özel bir konumu olduğunu biliyoruz. Başka hiçbir ülkeyle bu düzeyde bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Türkiye'nin Ukrayna'daki çatışmada sürekli arabuluculuğa hazır olması ve diğer katkıları takdir ediliyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek isterse Almanya her zaman güvenilir bir ortak olacaktır. Özellikle SAFE mekanizmasının Türkiye ve Birleşik Krallık için önemli birer NATO müttefiki olarak açık olması gerektiğine ve onları da kapsaması gerektiğine inanıyorum. Türkiye her zaman son derece güvenilir bir NATO müttefiğimiz olmuştur diye Whitepol açıklamalarını sonlandırmıştı. Özellikle de Dışişleri Bakanımızın bugünkü Almanya ziyaretinden bence en kayda değer açıklamalar Almanya'nın Türkiye SAFE programına girebilir. Türkiye SAFE programında dahil olmalıdır İngiltere ile beraber. Bence bu açıklamalar aslında bu ziyaretin ana sebeplerinden bir tanesiydi. Çünkü yani bu ziyaret sonrasında Yunan basına şöyle kısaca bir baktığımda zaten dedikleri şey basit. Almanya'ya güvenmemeliyiz. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan olarak biz Türkiye'nin dışlanmasını istiyoruz bu programdan. Türkiye'nin savunma sanayi firmaları Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk gerçekten de dev bir bütçeden faydalanmasını istemiyoruz diyorlardı. Sebebini zaten daha önce söylemiştik. Casus belli. İşte Türkiye adalardaki silahlanmayı bir savaş sebebi saymaktan vazgeçerse biz Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi olarak evet Türkiye'yi Avrupa Birliği SAFE fonuna dahil edebiliriz diyor Yunanlılar. Bugünkü açıklamalardan bir kere daha gördük ki Almanya en azından SAFE programında Türkiye'yi istiyor, istemek zorunda mı kalıyor acaba? Bilmiyorum, belki de bu görüşmenin arka planında geçtiğimiz günlerde sizlere haberini aktarmıştım. Alman ordusundaki üst düzeyli generaller Türk insan hava araçlarına bakmalıyız, Türklerden insan hava aracı almalıyız diyordu. Hatırladınız değil mi? Belki de bu görüşmenin arka planında bu mevzular dahi konuşulmuş olabilir. Her ne kadar basın toplantısına yansımamış olsa da. Baykar'a uzanacağız. Aslında dün kısa içeriğini paylaşmıştım. Baykar'ın bir yan firması Skydagger vardı. Hatırladınız değil mi? Skydagger ne yapıyordu? Yarı otonom bir şekilde insan hava aracı üretiyordu. FPV'lerden tutun sabit kanatlı insan hava araçlarına kadar. Daha yeni ismini duyuyorduk Skydagger'ın ama görünen o ki bundan sonraki dönemde Skydagger dillerimizden düşmeyecek. Hem bizim hem de tüm dünyanın. Kıymetli dostlar, dün Haluk Bayraktar ilk olarak görmüş olduğunuz görüntüleri paylaşmıştı. Türkiye'nin yeni kamikaze sürü insan hava aracı Skydagger Toyca 05 diyordu Haluk Bayraktar. Kendisi teknik özelliklerinin altına yazmıştı. 70 kilometre menzil, 5 kilogram yüksek infilaklı harp başlığı, sürü haberleşmesi, anti-jammer korumalı ve FPV veyahut da tam uçuş yapabiliyordu. Haluk Bayraktar bir de son kısımda da sürprizi patlattı. Diyordu ki biz Skydagger'ın bu Toyca 05 modelinden yılda istesek 30.000 adet üretebiliriz diyordu. 30.000 adet. 30.000 adedi lütfen Ukrayna-Rusya savaşıyla falan kıyaslamayın. Çünkü 100 binler, 150 binler, 200 binler görülüyor. Orası ayrı. Bu sadece Baykar'ın alt şirketi olan Skydagger'ın bir yıllık üretim kapasitesiydi. 30.000 adet. Bir de şükürler olsun hani ülkemizde bir savaş halinde olmadığından dolayı bu rakamlar şu an 30.000 hani bu aşamada üretebiliriz, dışarıya satabiliriz. Ama ve lakin bir kriz durumunda Rabbim göstermesin Skydagger daha yani Baykar'ın yeni ismini duyurduğu. Asıl bu konuda STM, kargo, STM'nin yine bu türden basit FPV İHA. Hani şu işte basit bir şekilde top mühimmatıyla dahi kolayca hedefini bulup imha eden maliyeti çok düşük ürünler var ya, onları falan zaten STM uzunca bir süredir geliştiriyordu. Fakat Skydagger oldukça iddialı. Şu an mesela üretim anlarını görmektesiniz. Baykar kendisi yayınlamış Skydagger resmi hesaplarından. Kıymetli dostlar, yarı otonom. Yani sadece örnek veriyorum, üretim yerinde siz robota bırakıyorsunuz. Robot sadece
eden vidaları otomatik kendisi sıkıyor. İşte elektronik parçaları falan siz takıyorsunuz. İstense zaten bu üretim tam otonom hale de döner yani. Hemen devamında kıymetli dostlar yine dün Skydagger firması görmüş olduğunuz görüntüleri paylaşmıştı. Baykar'ın Skydagger firmasına ait Toyca 07 FPV kamikaze drone'u yine Baykar tarafından üretilen Bayraktar kalkan dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracından bu şekilde bırakılmıştı. Ben ilk bu görüntüleri izledim, şunu dedim. Arkadaş dedim, kim ne derse desin Baykar günümüzün harp isteklerini, günümüzün harp gerekliliklerini çok iyi bir şekilde görüyor. Sadece görmekle kalmıyor. Hemen harekete geçiyor. Fark ettiniz değil mi? Yani mesela şu an son dönemlerde Bayraktar TB2'ler genellikle Ukrayna istihbarat tarafından keşif gözetleme olarak kullanılıyordu. Niye? Yani kıymetli dostlar Bayraktar TB2 uçurmak istediğinizde havada Bayraktar TB2 bir tane ise 1000 tane FPV geziyor. Anladınız mı? Rastgele bir şekilde denk dahi gelebilir. Çok sıkıntılı bir süreç var. Bundan dolayı kıymetli dostlar Baykar dedi ki evet yani bizim Bayraktar TB2 gibi, Akıncı gibi, Kızıl Elma gibi stratejik ve ciddi maliyeti olan FPV'lere göre dronlar üretmemiz elzem. Ama bunun yanında günümüzün harp koşullarında 150 dolara imal etmiş olduğunuz bir tane drone bir piyadeyi veyahut da bir zırhlı aracı etkisiz hale rahatlıkla getiriyor. Biz ne yapacağız dedi, böyle bir önlem aldı. İşte mevzuya Baykar önlem alırsa bu şekilde oluyor. Görüntüleri izledim, Allah dedim yani uzay çağı budur. Ya düşünsenize şimdi kalkanı havalandırmışsınız. Kalkanı veyahut da Bayraktar TB3'ten attığınızı düşünün. Bayraktar TB3'ün kanatlarının altında kalkan olsun. Kalkanı bıraktınız, kalkan gözetleme mi yapıyor? Hop hedef tespit edildi. Hemen ne yapacağız biz? Kalkandan bu toycaları, Skydagger'ları bırakacağız. Daha sonrasında keyfimize bakacağız. Yani böyle bir sistemden bahsediyoruz. Bir de zaten biz mevzunun en zor kısımlarını halletmiştik. Bu FPV olayında da çok da bir şey yok. Onu diyeyim yani. İşte siz deyin karbon fiber bir kalıbı var. Zaten üretim anlarında gördünüz. Oraya işte motorunu da kendiniz yapabiliyorsunuz. Elektrik motoruyla ulaşılabilmesi çok zor bir şey değil. Seri üretim kapasitesini de artırabileceğini duyurması 30.000 adet bugün. Yarın olur 50-60 bin. Anladınız mı yani? Bu çok önemliydi. Ne kadar ürettiğiniz önemli. Bundan sonraki vakitte FPV dronları Amerikalılar 1 milyon falan diyor yani yıllık. Aynı bu tip. Adamlar mobil istasyon yapmışlar. Orada FPV drone'un böyle ana gövde parçalarını üretiyorlar. Sahada, savaş sahasında. Anladınız mı? Bu kadar ciddi bir mevzu. Baykar şükürler olsun güzel bir gelişmeyle ruhumuza su serpti. Yavaş yavaş bugünkü haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken hep birlikte bir İsrail basınına gideceğiz. Haberi aktarmadan şunu diyeyim. Bizim içimizde dahi ne yazık ki Milli Muharip Uçağı Kaan projesinin hüsranla sonuçlanacağını böyle dört gözle bekleyen tiplemeler var değil mi? Yok demeyelim yani, kendimizi kandırmayalım. Kıymetli dostlar, içimizdeki güya bizden gözüken tipler Kaan projesinin ne kadar başarısız olmasını isterse istesin, İsrailli uzmanlar dahi bu konuda artık doğruyu kavramış durumda. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'a yönelik uluslararası dikkat artarken İsrail analist Shai Gal dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Eurasian Times'ta kaleme aldığı yazıda Gal, Kaan'ın yalnızca bir savunma projesi değil, Türkiye'nin artan stratejik bağımsızlık arayışının güçlü bir sembolü olduğunu belirtmişti. Analizinde 1980'lerde ABD baskısıyla sonlandırılan İsrail'in Lavi savaş uçağı projesine atıfta bulunan Gal, Türkiye'nin benzer bir dış baskıya boyun eğmeyeceğini ifade etti. İsrail'in vazgeçtiği yerde Türkiye geri adım atmayacak diyen Gal, Kaan'ın Ankara'nın savunma sanayine ulaştığı noktayı ve kendi yolunu çizme iradesini açıkça ortaya koyduğunu vurgulamıştı. Yanlış duymadınız, bunu İsrailliler söylüyor. Yani ne yazık ki mesela ben her video paylaştığımda bir kesim var. Bilmiyorum hani şu X ifşaladı ya, adam Costa Rica'dan Türkiye siyasetiyle uğraşıyor. Türkiye'nin savunma sanayisine işte provokatif açıklamalar yapıyor. Kıymetli dostlar, adam ne diyor biliyor musunuz? Kaan ne oldu diyor. Hakan Fidan Kaan iptal demedi mi diyor. Sen onu anlat diyor. Hakan Fidan Kaan iptal demiş. Adamlardaki kafanın algıya bak, anladınız mı? Yani onlar bile böyle yaparken adamlar açık açık Türkiye bunu diyor gurur meselesi haline getirdi. Stratejik bağımsızlığı demek Kaan diyor Türkiye'nin. Bu önemli bir haberdi. Bundan dolayı sizlerle paylaştım. Son olarak da yine İsrail'den ayrılmayaraktan kıymetli dostlar, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4 tane casus Türkiye'de yakalanmış. Savunma sanayi firmalarının önde gelen yöneticilerine karşı işte ajanlık faaliyeti yürütüyorlardı. Bugüne geldiğimizde ise İsrail istihbaratı Shin Bet'in Türkiye tarafından desteklenen bazı isimlere İsrail'de operasyon yaptığı iddia edildi. Kim tarafından? İsrail basını tarafından. Bugün İsrail İstihbarat Servisi Shin Bet, Türkiye'den yönetilen ve Batı Şeria'ya Hamas adına silah soktuğu öne sürülen bir grubun çökertildiğini iddia etmişti.
İsrail yetkililere göre grup Türkiye'de yaşayan İsrail vatandaşı Ahmet Tızarzur tarafından yönetiliyordu. Tızarzur'un Batı Şeria'ya para ve silah sokan bir ağın lideri olduğu, paranın Türkiye'den İsrail'e kripto para birimleriyle aktarıldığı ve bu parayla Necef'teki silah tüccarlarından silah satın alındığı ileri sürüldü. Diyor ki İsrailliler, MİT gitti Türkiye'de yaşayan bir tane İsrail vatandaşıyla beraber çalıştı. Daha sonrasında Hamas'a, Batı Şeria'ya silah yolladı. Dikkatinizi çekmek isterim, İsrail vatandaşıyla. Son olarak da İsraillerin bu iddiasını paylaşmak istedim diyorum ve bugün haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı cumalar, sağlıcakla.